Yalı Çapkını'nda Halis Ağa ile Saffet Ağa arasındaki gerilim giderek artmaya başladı. Ancak 28. bölümde birçok sürpriz detayla karşılaştık. Öncelikle Saffet Ağaların evinde Bodrum'da tutulan bir kadın olduğunu gördük. Peki bu kadın kim? Saffet Ağa'nın 2 torunu da gerçekten sorunlu ve psikopat insanlar. Bunu zaten bölüm boyunca çok net bir şekilde gördük. Ancak bu zamana kadar Saffet'in psikopatlığı daha gün yüzünde olsa da Tarık Saffet'ten çok daha delirmiş ve gözü kara gibi gözüküyor. Kazım Ağa'nın evinde Seyran'ı sıkıştırmaya cesaret etmesi bunun en net göstergesi zaten. Bu sahnenin kesinlikle izleyenleri oldukça fazla gerdiğini düşünüyorum. Çünkü Baran Bölükbaşı oluşturduğu imajla karşısındaki insanı rahatsız etmeyi gerçekten başarıyor. Peki Bodrum'daki kadın Saffet'in eski karısı mı? Bodrum'a kapatılan kadının Saffet'in eski karısı olduğuna dair teoriler olsa da bölümde hatırlarsanız Tarık dedesine Saffet hakkında "ya bu ne anlar evlilikten" diyerek bir çıkış yapmıştı. Yani bu cümleden de anlaşılacağı gibi Saffet'in daha önce evlilik gibi bir durumu olmamış. Zaten kendisi oldukça asosyal ve oyun bağımlısı biri olduğundan dolayı kadınlarla ilgili çok fazla geçmiş olduğunu düşünmüyorum. Bu yüzden Bodrum'da tutulan kişinin Saffet'in eski karısı olduğunu düşünmüyorum. Peki Bodrum'da tutulan kişi Saffet ve Tarık'ın kız kardeşleri olabilir mi? Bu şekilde bir teori olsa da bu da oldukça imkansız gözüküyor. Çünkü anneleri kapıyı kilitlerken kızın ağzından şöyle bir cümle çıkmıştı: "Yalvarırım bırakın beni, kimseye bir şey anlatmam." Yani bu cümleden de anlaşılacağı üzere Bodrum'daki kızın aileden biri olmasına ihtimal yok. Bu yüzden en mantıklı seçenek Tarık'ın eski sevgilisi ya da karısı olma ihtimali gibi gözüküyor. Peki Pelo ile Sultan gerçekten karşılaşacaklar mı? Biliyorsunuz ki bölümün son sahnesi oldukça heyecan dolu bir final yaptı. Ferit muhtemelen sakinleşmek için uyku hapları yuttuğundan dolayı Seyran'ın telefonunu açamazken Sultan gecenin bir yarısı ansızın Ferit'in odasına daldı. Aynı zamanda Pelo da yalıya yine balkondan girerek Ferit'in odasına daldı. Yani Ferit tam anlamıyla bir aşk üçgeni içinde kaldı diyebiliriz. Ancak Sultan odaya girdiği sırada Pelo da aynı şekilde balkondan içeri sızıyor ve garip bir şey varmış gibi bakışları değişiyor. Ancak ben burada Pelo'nun Sultan'ı yakaladığını düşünmüyorum. Aslında Pelo burada Ferit'i yatakta uyur halde bulduğu ve uzun zamandır böyle bir anı yaşamadığı için heyecanlanmış durumda. Çünkü çok büyük ihtimalle Pelo'nun kafasında kurduğu şey Ferit'in yatağına gizlice sızarak ve ifakatla bu durumu Halis Ağa'ya bildirerek sözde Ferit'in Pelo'dan hala hoşlandığını ve beraber uyuduklarını falan söyleyerek Halis Ağa'yı ikna etmeye devam edecekti. Yani Pelo aslında odaya girdiği zaman Sultan'ı görmedi. Sultan Pelo'nun balkondan girebildiğini çok daha öncesinden de bilen biri zaten. Bu yüzden Pelo balkona doğru tırmanmaya başladığı sırada muhtemelen Sultan sesleri duyarak Pelo'yu fark ediyor. Ve bu yüzden balkona doğru baktıktan sonra son kez Ferit'in yüzünü severek uzaklaşmak için ayağa kalkarak odadan çıkacak ya da saklanacak. Ancak Pelo ile çok büyük ihtimalle karşılaşmayacak. Tabi senarist bizi sıkıştırmak için bazı ters köşelerde yapabilir. Yani örnek vermek gerekirse Pelo ile Sultan odada gerçekten karşılaşırlar ancak Ferit uyuduğu için durumun farkında olmaz. Pelo ise annesine Ferit ile Sultan'ı beraber gördüğünü anlatır ve Zerrin'in eline böylece yeni bir fırsat daha geçmiş olur. Çünkü Pelo böyle bir şey öğrenirse Ferit'in gerçekten sonu olur ve tehdit altında Zerrin ve Pelo'nun esiri olur. Biliyorsunuz ki Zerrin Pelo için her şey yapabilecek bir karakter ve bunu öğrendikten sonra Ferit'i bu olayı Halis Ağa'ya anlatmakla tehdit edebilir. Halis Ağa böyle bir ahlaksızlığı öğrendiği zamansa Ferit'in artık elle tutulur hiçbir yanı kalmaz. Bu yüzden ben ikinci seçeneğin en son seçenek olabileceğini düşünüyorum. Çünkü işin içinden sıyrılmak oldukça zor. Peki Halis Ağa'ya mesaj atan kişi kimdi? Biliyorsunuz ki Halis Ağa'nın Nüket adında bir kızı var. Ancak anlaşılacağı üzere Nüket'in bir çocuğu var ve bu çocuğu da çok büyük ihtimalle erkek bir çocuk. Yani Halis Ağa'nın Fuat ve Ferit gibi bir erkek torunu daha var. Ancak işin ilginç kısmı ise sanırım diziye dahil olacak bu torunun da yine Seyran'dan hoşlanacak olması. Ve tabii ki de Ferit Korhan'la rekabet içine girecek olması. Biliyorsunuz ki dizi zaten 8 bölüm sonra sezon finali olacak. Yani bayram haftası yayınlanmaya devam edecek. Ancak bu 8 bölüm içerisinde çarpıcı bir sezon finali için oldukça ağır dramalara şahit olacağız gibi gözüküyor. Çünkü Seyran şu an bir yandan Tarık'la uğraşırken bir yandan da yeni gelecek torunun kendisine olan aşkıyla baş başa kalacak. Aynı zamanda Halis Ağa ve Saffet Ağa arasındaki savaşla başlayacak gibi gözüküyor. Ferit'i zaten aşk üçgeni içinde seyretmeye devam edeceğiz. Suna ise Abidin'in aşkı ve aile baskısı
dolayısıyla nişanlanmak zorunda kaldığı Saffet arasında sıkıştı. Yani sezon finali için bölümler giderek heyecan dozunu artıracaktır. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Mutlaka kendi yorumlarınızı da bizlerle paylaşmayı unutmayın. Son olarak kanalıma abone olup bildirim zilini de açarsanız çok sevinirim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.